İyi haftalar efendim, hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Ne güzel bizi tekrar kavuşturana. Her aldığımız nefesin kıymetini bilmek dileğiyle yepyeni musmutlu bir haftaya başlayalım. Benim bugün mutluluk kampım da başladı. Birazdan oraya intikal edeceğim. Hava 1004 derece. İnşallah bir sıkıntı olmaz. Saçlarım bohem kullanıyorum, şey değil mi ya? Hani köyde yaşıyorum ya, o yüzden bohem böyle saç stili tercih ediyorum. Ama kestirmeyi 5 yıldır da makas vurmadım. Bakalım nereye kadar. Şimdi bu ülke nedense herkesin kendine kötü davranını seçti, sevdi ve büyüttü. Bizde böyle bir çılgın bir biat kültürü var. Kötü davranan kesin çok biliyordur. Yukarıdan bakan akıllı bir şey olmalı. Bizi ezen birisi varsa en çok, en iyi, en güçlü odur. Hadi vur bana, vur bana, vur bana diye. Tövbe estağfurullah. Kerimcan'ın şarkısı aklıma geldi. Bir kültürümüz var. Sanatçımızdan da biz bugüne kadar bir şey görmedik. Saygısızlık dışında. Yeni nesli tenzih ediyorum. Yeni nesil çok daha ne denir, naif. Bakın şimdi Bülent Ersoy'un dün ettiği küfürle başlayalım. Olacak iş değil. Eskiden olsa daha uzun saatler alkışlardık biz Bülent Ersoy'u. İlk defa Bülent Ersoy yuhalandı. Ben demiştim demeyeceğim. Bülent Ersoy'da bir gariplik var. İşte kafaları tutup çıkıyor. Rahat rahat konuşuyor. Bir haller olmuş Bülent Hanım'a filan diye konuşmuştum, hatırlayacaksınız. Eskiden Bismillahirrahmanirrahim, Sübhaneke dinimize amin diye başlayan konuşmaları artık yok demiştim. Aynen de öyle oldu. Bir yerde patladı. Çünkü alkolü herhalde başkalarını alkollü olmakla suçlayan, alkolü herhalde biraz fazla tuttular. Bakın bunu verelim. Siz saygıdan ne anlarsınız be? He? Saygımdan çıktım buraya. İnsanlar gelmişler, ayıp olur diye. Saat kaçmış. Defol git. Lanet olsun ya. İyilik yaramaz. İnsanlık yaramaz. Olmaz. Direkt ben çıkmıyorum diyeceksin. Olacak gidecek. 5 tane doktor dışarıda. Ve seyirciye saygı işte ama seyirciye bu saygısızlık mı çıkmam benim? Ha? Siktir ulan orada hadi. Şimdi seyirciye saygı böyle. Kusura bakmayın, küfürü biplemeyi atlamış, daha doğrusu biplenmemiş videoyu vermişim ama daha belki çarpıcı oldu sizler için. Burada arkadaşlar, seyirciye saygı böyle olur diyor küfür ettikten sonra da. Kardeş, seni para sahibi biz yaptık. Sen sadece transseksüelsin diye meşhur olmadın bu ülkede. Sesin vardı, işte amacın vardı. İnsanlar nedense seni sevdi. Çünkü bizim millet kendini aşağılayanı, yüzüne tüküreni sever. Böyle seni insan yerine koyup karşısına alıp empati yapan insanları da ezer geçer. Seni küçük görür. Fazla tevazu gösterirsen gerçek zanneder. Yüz verirsen başka şeyler olur. Yani biz demokratik yönetilmeye bile alışkın değiliz. Herkesin bizi aşağılayanını, itenini, köpek muamelesi yapanını seviyoruz. Kardeşim, sen kimsin ya? Sana para vermişim, zaman vermişim. Geri alınamayacak bu sıcakta. Ve sen benim karşıma sarhoş, birkaç saat geç çıkıp bir de fırça atıyorsun. Hastaysan çıkma, 70'lik. Git evinde otur. Kafanı orada bul, içkini orada iç, keyfine orada bak. Paramı yiyeceğim bundan sonra diyorsun. Bu ülke seni tır sahibi etti. Servet sahibi etti. Pırlantalarınla, mücevherlerinle havalar atıyorsun. Git evinde otur artık, emekli olman gerekiyorsa. Küfürü yapıştırdıktan sonra seyirciye saygı böyle olur diyorsan, bu seyircinin bu insanı bir daha hiçbir yerde izlemeye gitmemesi lazım. Bülent Ersoy'a şahsi bir gıcıklığım yok ama öyle enteresan insanlar var ki. Bir tane söyleyeyim, bir kişi şu anda entelektüel takılıyor. Filmleri var. Doğum gününe gitmiştim. Mustafa Kotan isimli bir yönetmenin doğum gününe gittim arkadaşlar. Annem filmini falan çevirdi falan böyle. Şimdi
Adamın doğum gününe gittim. Bülent Ersoy da davetliydi. Orada yan yana oturduk Bülent Ersoy'la. Ben hatta bir kız arkadaşımla gitmiştim. Bülent Hanım'la da konuştum. Bülent Hanım beni zaten ara sıra arardı. Bir parfüm hediye yollamıştı falan. O aralar yıldızı kimi parlıyorsa onlarla araları iyi gider. Bu yönetmen şu anda entelektüel zannettiğimiz ve böyle filmleri olan Annem filmi falan. Doğum gününde kendi pastasının üzerine Bülent Ersoy gelecek diye Bülent Ersoy'un portresini yaptırmıştı. Abi bu ne? Benim doğum günüm misafir Bülent Ersoy gelecek diye benim doğum günü pastamda Bülent Ersoy'un portresi var. Sonra bu insanlar entelektüel geçiniyor. Bu kişileri şımartıp tepelere çıkartıp bu insanlara böyle hatırlayacaksınız dünya güzellerinde gördüğü muameleyi. Aynı yapımcı maalesef benim de yapımcıydım da Hakan Ural'la yaptığım programda. İşte nerelere düşürüyoruz biz ekmek derdine anlayın. Ve bir kraliçe edası ya sesin varsa var kardeşim ya. İnşaat amelesinde de ses var. TRT'nin bütün korosunda da ses var. Sadece yeterince ahlaksızlık yok. Sadece yeterince böyle yırtıklık yok. Sadece kötüyle mücadele etme gücü olmadığı için bu sektöre giremeyen bir sürü insan var. Kötüyle mücadele kolay değil. İnsanın kalbini yoruyor, kendini yoruyor. Ben sana para vereceğim. Ben sana ünvan vereceğim. Divaymış. Pardon. Ya bunu bir Celine Dion, bunu bir Barbara Streisand, bunu bir bilmem kim yapsa yurt dışında yıkarlar orayı başına. Diva yani ağır özürlü diye götürürler. Bu sarhoşluk değil, bu seyirciye ana avrat ya. Bu ne be? Erkekliğin ameliyatla kadınlığa dönüyor ama demek ki ruhun dönmüyor hala. Burada arkadaşlar son derece ayıplıyorum ve ben kimim ki ama boykot çağrısında bulunuyorum. Sadece Bülent için değil. Bülent ya hanım demek de mecburiyetinde değilim. Şöyle bir şeye hanım mı denir yani? Bu hareket hanım demeyen de kork. Aman gazabından kork. Bülent Ersoy'un şerrinden kork. Küfür ederse. Niye ya? Allah mı hayırdır ya? Alt tarafı senin benim meşhur ettiğim bir şarkıcı. Şimdi ben kendime tanrıca diyorum. Hadi. Şizofren diye kapatırsınız arkadaş. Bu diva dedi diye diva mı oldu? Neyinden korkuyorsunuz yani? Şu şarkıya bayılıyorum ya. Agaları gelsin. Tekir söylüyor ya. Seda Sayan'ı da getirdi söylüyor bu şarkıyı. Kurşun 2,5 milyon agaları gelsin. Bayılıyorum o şarkıya. Sözleri de çok eğlenceli. Agaları gelsin, babaları gelsin. Bu nedir ya? Bittin artık okey'e dönüyorsun. Bence kibarlıkla da çekilmeyi başaramayacaksın belli ki. Direkt çekil diyorum Bülent Ersoy'a. Bunca yıldır saldığın terör yetti gari. Şimdi Seda Sayan hayatının en güzel dönemini yaşıyor. Sadece fiziksel olarak değil bence biraz çünkü zevkine de gusto geldi. Gerçi o çorapları çıkarmıyor. Çorap kadının ve mesafeden dolayı değil de selülit ve etlerin sallanmasından dolayı. Ne kadar zayıflarsan zayıfla bünye öyle bir şey işte. Ama burada şunu konuşmak zorundayız. Seda Sayan kafaya yani kafa denilen televizyona bir dobra hafif küfürlü argolu bir muhabbet çeviriyor. Arkasından bir yerde daha bir kliplere çıkıyor. Rapçilerin klibi, Mabel Matiz'in klibi falan. Bu konuda da çok onaylıyorum onu. Mabel Matiz'in klibinde işte yer aldı o hani müstehcen olup kaldırılan klibinde. İşte ne bileyim şeyde yer aldı. Tekir'in o babaları gelsin klibinde yer aldı falan. Bayağı hoşuma gidiyor o. Kendini bırakmayan ve dik tutan 60 küsur yaşında bir kadın için olağanüstü bir çaba ve dirilik. Tam bir Oğlak Burcu. O da ekranda yani sahnede bir espri yaptı. Ben onunkini bu kadar linç edici bulmadım açıkçası. O da bir pis fakirler ya. Fakirler arkada oturanlara fakirler diye çığırttı. Orada tabii bir linç yedi. Ama şimdi espriyle gerçeği de ayırmak lazım. Şimdi bu gençliğin ağzında bir laf var. Bir şeye parası yetmeyene dönüyor. Pis fakirler. Ay pis, sen kim köpek falan gibi lafları var bu gençlerin. Şimdi belki onu yapmak istedi. Kafa televizyonunda çıka belki kendini böyle gençlerin idolü olarak falan gördü. Ama herkes her şeye uymuyor. Oradan solist olarak çıktıysan fakir diyemezsin seni izlemeye gelene. Bir verelim Seda ablamızı da. Yok şaka yapıyorum. Zor yer buldunuz biliyorum. O yüzden öyle arkalara düştünüz. Haberini aldım. Ayrıca binlerce teşekkür ediyorum. Benim konserime bize bu kadar ilgi gösterdiğiniz ve burada bizimle bu geceyi yaşayacağınız için. Ben senin ah geceler sen
Evet, ben kadırgalıyım dedi. Yaptı yapacağını. Tuttu tutacağı kadar ve hep kendini yeniledi. Büyük bir disiplin. Aç gezerim dedi. Zayıf kalırım dedi. Güzel renk giymiş. Bir Sibelcan gibi değil. Sibelcan'dan 10 yaş büyük ama Sibelcan'dan çok daha dinç duruyor burada gördüğünüz gibi. Çalışıyor. Kafayı da çalıştırıyor ve gençliğe de bir rol model gibi koydular onun tarzını ve tavrını. Dobra duruşlu. İşte dediğiniz gibi reklamda olsun, rap kliplerinde olsun, dobra konuşan delikanlı, delikanlı modeline böyle. Fakirler, evet, arkada konuşanlara fakirler diyor. Şimdi Bülent Ersoy'unkinden daha hafif buluyorum takdir etmemekle birlikte. Orada az solistsin, tamam, kafa da çektiğin o kafaya uyan insana pis fakirler esprisi tamam geçer. İzleyiciye geçmez. Orada kaç para veriyorlar seni seyretmeye gelmeye? Bak, öldürsen vermem. Yani o sıcakta beni oraya getireceksin. 3 kuruşluk ordöv tabağı yedireceğim pis pis böyle herkese eşit verilen. Ondan sonra seni bekleyeceğim, çıkacağım, şıp şıp tabağı terleyeceğim. İtiş kakış Seda Sayan dinledim. Şurada açarım rapini, dinlerim geçerim yani çok meraklıysan. O yüzden 3 kuruşluk zaten bu teknolojiyle birlikte seyirciniz kaldı. İyi davranın. Kimse sizleri dinlemeye gitmiyor, konser veremiyorsunuz, ekstralara çıkamıyorsunuz diye ağlamayın. Tarkan ya, koskoca Tarkan. Tarkan'dan böyle bir laf gelir mi mesela? Değil mi? O pozitif adamdan böyle bir laf gelir mi? Herkes haddini bilsin. Para kazandığı insanların saygı duymayı da bilsin arkadaş. Müşteri, dinleyici, izleyici, yani kısaca Türk halkı senin veli nimetin. Şimdi artık sınıf atladı Seda Sayan ve bence en verimli çağını yaşıyor. Çünkü bugüne kadar böyle gündem olmamıştı. Daha doğrusu entelektüel kesimin gündeminde olmamıştı Seda Sayan. Kafa bunu biraz öyle yaptı. Biraz da rapçiler öyle yaptı. Daha entelektüel ve genç bir kesime ulaşmayı başardı. Şimdi daha dikkatli olması lazım. Çünkü bu ülkenin akıllısı seni yer yutar. Hani evde böyle bulgur tarhana yapan ablalar seni sever. Kocalarına söyleyemediklerini sen söylediğin için. Ama akıllısı yer yutar. O yüzden ablası oynuyorsan dikkatli oynayacaksın. Her bitli bakkalın bir alıcısı olduğu gibi. Mabel Matiz yerden yere vuruldu. Ama bakın onun bir naifliğine bakın. Bakın her cinsel tercihin bir müptezeli vardır. Bir de e, insani değerlere önem vereni. İnsanları cinsel tercihlerinden önce bize ne ki zaten? Bize ne zaten yani? Nasıl insan olduklarıyla, size nasıl davrandıklarıyla, toplumun içinde nasıl gözüktükleriyle bir algılarsak iyi olacak. Bir verelim Mabel Matiz'de. Şarkı yazdım, aşkı çağırdım. Sonra 2 ay sonra aşk geldi. Sarışın biriydi. Kendisi bitti şarkısı kaldı. Ve bana şunu gösterdi. Böyle aşk şarkıları yazarken çok fiziki durumları, şartları çok atamamak gerekiyor. Sarışınmış, esmermiş, karışınmış, bunlarmış çok fark etmiyor biliyorsunuz siz de. Benim kadar. İnsan olsun. İnsan olsun. Tamam, bir dakika. Şimdi böyle söyleyince de beklentim çok düşürmüş gibi oldum asla. Beklentim her zaman çok yüksek. Çok süper olan her şey. Ama tabii ki insan olmalı. Ortak bir payda buluşalım. 2 söz kelam edebilirim, sohbet edebilirim. Sadece kendim için de sizin için de diliyorum bu arada. Amin derseniz sevinirim. Evet. Gelin başına böyle bir dua ediyorum. Amin diyorum hepimiz adına. Güzel ilişkiler, güzel aşklar olsun size. Önce beni bulsun sonunu diyorum zaten. Cinsel tercihinden dolayı sanatını yargıladığınız bu insanın üslubunun Bülent Ersoy'dan farkına bakın. Biri transseksüel zaten. Yani sen Bülent Ersoy'u alıp çağırıp resmi davetlere götürüp devlet sanatçısı neredeyse ilan edip saraya kadar çıkarıp Bülent Hanım diye el pençe durup Mabel Matiz'i müstehcenlikle yargılarsan eğer bu ülkede o zaman herkes biz trans olalım der. Yani cinsel tercih böyle radikal olsun der o zaman. Bu da buna özendirmek o zaman.
Yapmayın Allah aşkına ya. İnsanların bazı şeyler gözüne sokulmazsa, böyle yargı böyle aleni dağıtılıp da tepki çekmeden yapılırsa, daha sindirilmiş olursa bazı şeyler, daha hani eskiler gibi kol kırığı şeklinde, daha az tepki çekersiniz. İnsan olarak güzel, kibar, naif bir insan. Belli ki yetenekli söz ve müzik anlamında da. Bırakın ne yapıyorsa yapsın boş zamanlarında ya. Diğeri gibi anamıza avradımıza küfretmiyor hiç olmazsa. Bülent Ersoy'u tahta çıkaran biziz, tepemize ettiren de biziz. Ya orada ana avrat küfrediyor, daha da kötüsünü ediyor. Halen alkışlayan var. Bir iki kişi kendine geldi de yuvaladı. Seni biz meşhur ettik, paranı biz verdik. Seni tepelere çıkarttık, parmaklarındaki o yüzükleri biz bulduk. Ya bak, Bülent Ersoy'un hanım hanımcık olduğu zamanlardan. Genç kız, yeni taze evli burada bak. Sevdiğim için yanlı olabilirim. Beni ikaz edin lütfen. Burada yalnız Armağan Mustafa Uzun mu kabahatli? Evli bir erkeğin kolunun altını başını sokan o hanım kızımız hiç kabahati yok mu? Ah be evladım. Bu insan sana ne verebilir? O adam 20 gün olmuş evleneli. Şimdi 20 günlük kocası biliyorsunuz şarkıcı Armağan onu aldatmıştı. Yarışmada tanışmıştı. Jüri üyesiydi. Koca yaptı kendine. Nikahlı ve de. Hani nikahlı evlendi ya yarışmada bulduğuyla. Burası böyle bir ülke. Yarışmada tanıştığı adamla nikahlı evlendi. Nikah basıp. Yani bugün klibinde erkek oynattı diyorsunuz. Bir trans birey çıkıyor ve yarışmada bir de ona oy veriyordu. Hep belliydi o elektrik. Bir adamla evleniyor ya kendisinin jüri olduğu. Biz bütün Türkiye onları izliyorduk. Ondan sonra bu adam başka bir kızla zaten eskiden sevgilisi varmış. Meşhur olmak için Bülent Hanım'la evlenmiş. Bülent'le evlenmiş. Kolunu atıyor falan bu yakalan kıza laf ediyor. 20 günlük evli bir adam seni ne yapabilir ne edebilir fıttır zıttır. Pes. Allah aşkına. Arkadaşlar bak paranız bol varsa dağıtın. Sevginiz bol varsa dağıtın. Hayranlığınız bol varsa dağıtın. Bunu biraz akıl süzgecinden geçirip hak edenlere yapar mısınız ya? Kafayı da anlamıyorum ben. Kafa çok İlber Ortaylı'nın çıktığı kanal Seda Sayan'ı dalga geçmek için mi çıkarıyor acaba? Yoksa hakikaten onunla aydınlanacağımızı düşündüğü için mi çıkarıyor? Kafa bana bunu bir açıklasın. Seda Sayan dalga geçmek için mi var orada? Çünkü yoksa İlber Ortaylı'nın alternatifi diye mi getirdiniz kafa televizyonunu onu? Kafalarınızdan şüphe etmeye başladım çünkü gerçekten söylüyorum. Sizi kafalı insanlar dinlemeye de bilir yani. Biriyle alay etmek de doğru değil. Hani bak nereden geldi kadırgalı kadırgalı konuşuyor diye. Birini kanaat önderi yapmak da doğru değil. Eğitimi, sosyokültürel seviyesi uyuyorsa. Veya bunu yaptığınız televizyona kafa adı veremezsin. Kafasız mı adı vermeli midirler mi kidir nedir yani hani bilemeyeceğim. Yıldız Tilbe de öyle artık 60 yaşına gelmiş. Bence o da müsaade istesin. Yani tamam, sesi güzel, şarkıları güzel. Evden yapabilir, kaset doldurabilir. Sinirin kaldırmıyorsa sahneye çıkmayacaksın. Bu işi böyle bitirmeyi bileceksin arkadaş. Yani sinirin kaldırmıyorsa sahneye çıkmayacaksın. Zamanında hoşça kal demeyi bileceksin. Mesela şurada da o yine biliyorsunuz bir güvenliğine sataşmıştı, saldırmıştı arabaya binerken sert konuşmuştu. Burada da ayakkabısının çıkarılmasını istiyor sahnedeyken. Ya sen canlı yayında, televizyonda patinaj atıp milletin önüne yere yapışıp kafandan aşağı su döken bir kadınsın. Ayakkabını mı çıkaramadın yani? Neler ya amuda kalkan kadınsın sen ya. Senin orada ayakkabını çıkarman anormal mi yani? Burada korumanın görevi mi ya da bakalım bir verelim bakalım. Burada ne yapıyor bu? Daha önce alttaki o korumaya küfretti. Yani burada da ayakkabımı çıkar diyor korumaya. Ya sen çıkarabiliyorsun ki zaten. Sen doğal doğal konuşuyorsun. Bir de kendine güvenmiyorsan Trabzon'da ne yürüyorsun abiciğim ya? Yani bak şu harekete bak. Bak. Ayağını çıkarttırıyor. Eliyle hareketi yapacak. Yani Yıldız Tilbe'nin emeklilik zamanı gelmiş. İnsanlarda görgü, kültür, davranış, vedalaşma, kapanış, hoş geldin, beş gittin. Çok önemlidir arkadaşlar. İletişim ve her şeyden önemlisi duygu, nefret olabilir, kin olabilir, sinir olabilir, her şey olabilir. Ama duyguyu gösterme biçimi çok önemlidir.
Şimdi burada bir de Erhan Çelik var. Hani gerçekler su üstüne çıkacaktı. Gülben Ergen'in kocası. Gülben bayağı bayılıyordu. Entelektüel biriyle evlendiğini zannediyordu çünkü sınıf atladığını. Rahmetli eşiyle ilgili davalı, çekişmeli boşanma sürecinde olduğu rahmetli eşiyle ilgili madde bağımlılığı iddiaları ortaya attı. Ve bir takım ilaç iddiaları ortaya attı. Rapor geldi, verelim. Eşi operatör doktor Özlem Gültekin Çelik hakkında ortaya attığı yasaklı madde kullanımı iddialarına ilişkin adli tıp raporu temiz çıktı. Haber spikeri Çelik, geçen 14 Ağustos'ta hayatını kaybeden eşi Özlem Gültekin Çelik'in uzun süredir yasa dışı yollarla anestezik ve reçeteli ilaçlar kullandığını öne sürmüştü. Hatta bu maddeleri temin eden ve uygulanmasına yardımcı olan kişilerin isimlerini ve ilgili deliller üzerinden suç duyurusunda bulundu. Çelik, boşanma aşamasında olduğu eşinin tedavisi için de çaba gösterdiğini iddiaları arasına ekledi. Söz konusu iddialar ölüm olayından önce gündeme geldiğinde bir soruşturmanın başladığı, Özlem Gültekin Çelik'ten numuneler alındığı öğrenildi. Adli tıp tarafından yapılan ayrıntılı incelemeler sonucunda hazırlanan raporda Gültekin'in bedeninde hiçbir uyuşturucu veya uyarıcı maddeye rastlanmadığı belgelendi. Şüpheli ölümün kesin nedeni otopsi ve ayrıntılı toksikolojik incelemelerin tamamlanmasının ardından hazırlanacak nihai adli tıp raporuyla netlik kazanacak. Boşuna ölmüş kadına bir de iftira yediği. Yani rahmetlinin arkasından bir de iftira yemediği kalmıştı. Onu da yedi efendim yani. İnanılır gibi değil. O şiddet görüntüleri zaten gözünün önünden gitmiyor. Hangi şart altında olursa olsun o ifadeye bürünebilen bir erkekten zaten kaçın. Şimdi bizi şaşırtan ve sonra ne bileyim şaşırtmayan bir görüntü de Ezgi Mola'dan geldi. Ben çok severim, çok da yetenekli bulurum, çok da doğal bulurum Ezgi Mola'yı. Çok kafa dengi bu şeyi seyrederken, arkadaşım Hoş Geldin'in eski bölümlerini seyrederken ne kadar doğal ve yetenekli ve ne kadar kolay yani belagatı kuvvetli ve hızlıca duruma adapte olabildiğini gördüm. Bir vereyim. Şu anda cennetteyim. Şu anda Görüyorsunuz. Burada bunu paylaştıktan sonra linç edildi. Evladı yaşında, bilmem kaç yaşındaki bir adamla aman neler yaşıyor, vay bilmem ne oluyor. Aşağıda benim çocuklar kapışıyor. Sakin bir yayın yapayım kız. Şiretsu. Bir tanesinin adı Şiretsu. Ondan sonra da çıktı tabii doğal olarak. Şimdi bunu paylaşan kendisi. Yanındaki hayranı mıdır? Çok sevdiği biri midir? Arkadaşı mıdır? Küçük daha genç 20 yaşındakilerle bu kadar samimi midir? Gel fotoğraf çektirelim diyen herkese yanak yanağa gelir mi? Kimdir nedir bir açıklama yapmadı. Ama şöyle bir açıklama geldi Ezgi Mola'dan. Yani aslına bakarsanız buradaki mevzu ne biliyor musunuz? Çok kötü kalpli insanlar. Vallahi billahi. Çok adiler. Diyor ki 43 yaşındaki Ezgi Mola 20 yaşındaki genç çocuk da böyle görüntülendi. Böyle görüntülenmedi. O görüntüyü biz çektik. Ben mutluyum hayatımdan. Mutsuz olanlar da iyi olanların canını acıtmaya çalışıyorlar ama beni o istedikleri yere koyamayacaklar. Ben o kişi değilim açıkçası. Olmayacağım da. Çünkü kendimi biliyorum. Ben 28 yıldır bu sektördeyim. Çok mutluyum. Kimsenin canını yakmadım. Canımı yakmaya çalışan çok insan oldu. Genelde hepsiyle de bir kahve içmişliğim var. Neyse. Çok ayıp ya valla. Zorlasam o benim çocuğum olur. Çok ayıp. Ha olmayabilir de bu arada. Bunu isteyen istediği gibi de yapsın. Beni ilgilendirmez ama ben o değilim. Rica ediyorum. Huzurumu kaçırmaya kalkışmayın. Kaçıramazlar. Siz değilsiniz sevgili beni takip edenler de. Bir taraflarını da yırtsalar beni huzurumu kaçıramayacaklar. Elim ayağım tutuyor, işlerimi yapıyorum. Güzel küçük tatlı bir hayatım, dünyam var. Onu bozmaya kalkışanın kendi dünyası bozulur, yıkılır. Yani böyle genç bir erkekle fotoğraf yapıyor. Neden onu bozmaya çalışan dünyamızı yıkıyor? Onu anlamadım. Ya Ezgi sen daha iyi biliyorsun. Evet insanların bu hayatta sinirleri bozuluyor. Asar keser yıkarım ederim onun hayatı yıkılır falan. Bak şuraları komedyene yakışmıyor Ezgi bak. Siz değilsiniz sevgili beni takip edenler de.
Bir taraflarını da yırtsalar beni huzurumu kaçıramayacaklar. Elim ayağım tutuyor, işlerimi yapıyorum. Güzel, küçük, tatlı bir hayatım, dünyam var. Onu bozmaya kalkışanın kendi dünyası bozulur, yıkılır. Ya tehdit çok çirkin bir söylem. Bunu neyle yapacaksın Ezgi? Adam mı yollayacaksın kapılarına? Allah mı çarpacak? Yani hurafe midir bu? Bunu yapma, sen çok tatlı, çok yetenekli, bu ülkenin çok sevdiği, çok iyi yerlere koyduğu bir kadınsın. Benim nadir ve çok nadir sevdiğim kadınlardan komple. Gupse Özer'i severim, Ezgi Mola'yı severim. Gülse Birsel'in yeri çok çok ayrıdır bende. Yani bunlar mesela 3 tane say desen 3'ünü sayarım size. Çok gönlü ve çok yetenekli bulduğum için 3'ünü de. Ama şimdi burada bunu deyince onun da sinirleri bozulmuş diyorum. Ya 20'likte poz vermeyeceksin işte öyle. Ben kardeşimle versem soruyorlar. Sonunda niye yani yıkılır senin de dünyan diyorsun. İzleyici bunun için var. Şimdi sizler çok para kazanıyorsanız, bizler demiyorum çünkü çok az kazandığımı düşünüyorum. Sizler çok para kazanıyorsanız izleyicinin sevgisi, saygısı, sizi tuttuğu, meşhur ettiği, istediği, görmek istediği, sempatik bulduğu, güldüğü falan için. Ve yani yeteneğiniz var evet ama bir yandan da sempati gerekiyor. Mesela Okan Bayülgen de bir ara yetenekliydi. Sonra ne oldu? Mesela yani sempati devam etmezse şöhret ve para akışkanlığı da devam etmez. Bunu bir komedyen yapmamalı, germemeli hiçbir şekilde. Gergin komedyen fenomeni olmamalı yani. O yüzden samimiyetsiz ve sahte mi diyor Ebru? Ebru'nun şeyi var, gıcığı var eski. Ben samimi ve şirin ve yetenekli buluyorum her şeye rağmen. Bu arada efendim davranışlardan söz açılmışken kelebek etkisi diye bir şey var biliyorsunuz. Bir kelebeğin bir fazla kanat çırpışı dünyadaki her şeyi değiştirebilir. Saniyelik otobüs kaçırmalar, ne bileyim bir yürüyen merdiven yakalayamamalar, uçak kaçırmalar, bilmem neler. Daha da saniyelik işler, açılıp kapanan kapıları kaçırmalar bile insan hayatını değiştirir. Bir sözün ben ettim abi havada asılı kaldı gibi düşünmeyin. Her zaman bir geri dönüşü vardır ve bir etkisi vardır. Yeter ki olumlu edilsin. Bir genç, çok da takipçisi yok, Apollon Tapınağı'na gidiyor. Ve insanların Roma'ya gidiyorsun, binlerce euro ödüyorsun. Böyle bakıyorsun kimse seni sok, gir, otur, piknik yap demiyor yani tapınağın içine. Ama sen yine gidiyorsun. Burada Apollon Tapınağı'nın içerisinde çekilen şeylere rağmen, korumalara rağmen görüyorsunuz ki insanlar nasıl davranıyor oraya. Çocuk bir video çekiyor. Gayet bilinçli ve bir gerçek Türk vatandaşı, Türk genci gibi. Çünkü vatandaşların görevidir mirasını korumak. Veriyorum. Ne olur ki ne değişir ki demeyin arkadaşlar. Bakın Apollon Tapınağı'na hiç kimse yok. Özür dilerim. İlkini vermek istiyorum. İlk hayıflandığı videoyu. Her gün yüzlerce şeye moralim bozuyor, canım sıkılıyor. İsterseniz ben anons edebilirim eğer ben çıkarabilirim isterseniz. Ama benim içim acıyor yani nasıl müdahale edeyim? People is not allowed to go inside. Please get outside. Lütfen çıkar mısınız? Bir Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olarak bu benim görevim. Seni ilgilendirmiyor, git çağır. Sesini yükseltmeden konuş. Please get out of there. The same for you. Sorry. Sorry. Please respect the rules. Sınırınız yok. Lütfen derhal çıkın oradan. Hey people, please get out of there. There. Just get out please. Bunları koruyacaksınız. Bunları koruyamazsınız. Sizin hiçbir öneminiz yok. Size yok olup gideceksiniz. Ne kadar güzel olur. Kimse yok içeride. Evet bu çocuk bunları dedi ve sonra bakın ne oldu. Olayı hatırlıyorsunuz. Lütfen derhal çıkın oradan. Hey people, please get out of there. Arkadaşlar tepkimizde haklı çıktık. İlgili adımlar atıldı. Değinmek istediğim birkaç nokta var. Orada bir yanlış anlaşılma oldu. Onlara hedef gösteriyormuşum gibi oldu. Jandarmanın sorumluluğunun altında olmamasına rağmen gerçekten ilgileniyorlar. Turizm Bakanlığı'nın himayesi altında olduğu için onların çok da fazla söz hakkı yoktu. Ona rağmen elinden geleni yapıyorlar sağ olsunlar. İkinci değinmem gereken nokta, münakaşaya girdim hanımefendi. Lütfen çıkar mısınız? Bir Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olarak bu benim görevim. Bir coğrafya öğretmeniydi. Bu beni çok üzdü. Yani bu hareketi bir coğrafya öğretmeninden, bir öğretmenden beklemezdim. Bu konuda benimle tartışması gereken kişi bu değildi kesinlikle. Burada adımlar atıldı. Giriş yasağı vardır adı altında. Kağıtlar asılmış, kağıt şimdilik basılmış ve güvenlik de geldi ve buraya kalıcı güvenlik de gelecekmiş. Yani çalışmalarımız, sesimizi yükseltmemiz ve bu durumu sosyal medyada çok büyük kitlere ulaşmasına
sebep olmamız, bu konuda Aferin çocuğum. Bakın işte bir insanın bir sesi. Orada kendine niye ya ben de geldim bakayım buraya. Millete bak diye yapıp gitmedi. Ses çıkardı, video çekti, kendini duyurdu ve kelebek etkisiyle bakın artık oralar koruma altında. Yani orada bir tanesinin öğretmen olması, orada piknik yapanlardan bir tanesinin. İnsanların o kabalığı sana ne demesi. Bakın bir vatandaş olarak kültür mirasımızı korumak bizim görevimiz ve hakkımız var. Ama şimdi Türkiye'de sen ne trafikte, ne sokakta, ne orada ne burada kimseye uyaramazsın arkadaşım. Kimden ne alet edevat çıkacağı belli değil yani. Korkarak yürüyoruz. Cinnet halindeyiz çünkü toplumun kaybedecek şeyi kalmamış. Karnını doyuramayan insandan korkacaksın. Çünkü her an suça itilebilir. Her an hayatından vazgeçebilir veya başka hayatlara kastedebilir. O yüzden her neyse üslubunuzla yapın, onu bozmayın. Ama yapın. Çünkü insan kendinden büyük bir amaç için yaşar şu dünyada. Ben yaşayayım, karnımı doyurayım, güzel yemek yiyeyim be, canım ne istiyorsa, onun için çekiyorsa onu yiyelim biz akşama deyip yaşanmaz. Kendinden büyük bir amaç için yaşamaya ikiagi denir. Kendinden büyük bir amaç için yaşamak. Japonların yaşam felsefesidir. Bir şeye ait olmak, bir şeyi korumak, hayvanları sevmek mi, yaşlıları sevmek mi, çocukları korumak mı? Kendinden daha önemli bir şey için. Evet, öğretmenlerimizin kalitesi konusunda benim de ciddi sıkıntılarım var maalesef. Onu biliyorum. Şimdi biz bunları öğrendiğimiz bir gruba sahibiz. Ben bu grubu kurdum. Bayağı da ilerliyoruz. Doğal seleksiyonla ilerliyoruz. Gerçekten hani her akşam dün aromaterapi vardı yine. Müthiş. Ben kendimle denedim dün. Çok güzel bir uyku uyudum. Ufacık bir Yasemin yağı damlasıyla. Özür dilerim, lavanta yağı damlasıyla. Şimdi mesela başka bir gün ne bileyim öfke problemi, stres kontrolü, sınırda mıyız değil miyiz? Uzman konuklar, katılımcılar haftanın 6 günü kitap kulübü, felsefe kulübü, sinema kulübü haftanın her 6 günü yaptığımız yayınlarla şuradan vereyim. Ayon sonsuzluk demek. Sonsuz döngü, arkadaşlık döngüsü sonsuza kadar sürsün diye koydum bunu buraya. Buradan başvurabilirsiniz ya da direkt numarayı arayın. Direkt benimle muhatap olun. Daha kolay. Ben konuşmak istiyorum. Herkesi almak istemiyorum ve öyle değil. Benimle konuşuyor herkes. Arayınca şaşırmayın. Geçerli telefon numarası verin. Yurt dışından da çok katılımcımız var. WhatsApp numarası verin ki sizi geri arayabileyim. Bu arada her şeyin önemlisi şöyle bir yerde kampımız başlıyor efendim. Ben bugüne kadar Alaçatı dışına çıkmadım. Alaçatı'yı seviyorum, ne yalan söyleyeyim. Bir de yakınım, bildiğim bir yer, ezbere biliyorum. Çıkmadım Alaçatı dışına. Dedim ki kampımızda dedim hani burada olsun. Herkesi de tanıyorum, iyi de gezdiririm. Ama çok merak ettiğim, yıllardır kitabını okuduğumdan beri Kanatsız Kuşlar, Louis de Bernier. Mutlaka okuyun bir kere bu kitabı. Mübadele zamanı, Kurtuluş Savaşı zamanı ama çok insancıl yönden. Aşklar, ilişkiler, komşuluklar, işte Rumlar nasıl yaşamış bizim köylerimizde, neler yenmiş, neler içilmiş, ne aşklar yaşanmış, nasıl göç edilmiş. Hikayemsi, masalsı ama bize kültürel olarak çok şey katacak bir kitaptır o. İşte tam olarak da orada bu kampı yapmaya karar verdim. Ve yapacağım yer zaten bir kişisel gelişim kampı olduğu için enerji piramidi falan da var. Hocalarımızla geleceğiz. Çok sınırlı yerim var. 6 kişilik falan yerim kaldı. Veriyorum efendim. Evleri aslında çok daha eski bir şehrin temelleri üzerine kurulu. Likya kenti Karmillassos. Yakınlardaki kaya mezarları Likyalıların ahşap evlerini taşa nasıl kopyaladığını gösteriyor. Kiriş uçları, kapı sövesi hepsi kayaya işlenmiş. 19. yüzyılda inşa edilen 400 taş evin her biri 50 metrekare, 2 katlı. Alt kat kiler olarak kullanılıyordu. Giriş katlarında yeraltı sarnıçları vardı. En dikkat çekici detaysa şu: evler yamaç boyunca öyle sıralanmış ki hiçbiri komşusunun manzarasını ya da güneşini kapatmıyor. Binlerce yıllık bir yerleşim kültürünün taşa işlenmiş hali. Evet, tam olarak da burada olacağız. Bu eteklerde olağanüstü bir lokasyonda denize sadece 7 kilometre, transferiniz falan da sağlanacak. Doğayla iç içe böyle kendimizi arındırıp şifalandırıp yaza veda derken bu mistik yerleri gezeceğiz. Yaşanmışlıkların izlerine dokunacağız. Oranın yerlileriyle, yani zaten öyle bir yerde kalacağız. Bize anlatacakları çok şey olacak. Kişisel gelişmede devam edeceğiz. Buna da mutluluk kampı değil, yalnızlık kampı değil. Ben hayatım boyunca çok çalışan ve yalnız biri olarak şunun sıkıntısını çektim.
Kocalarımın olduğu kısa dönemlerde de dahil olmak üzere. Şimdi gidiyorsun. Arkadaşlar, ay izin alamadım, ay çocukları bırakamadım, ay o ne der, anam ne der, kocam ne der. Ben senin iznini diyorsun. Bazen de yanındakini de istemiyorsun zaten hayatında. O yüzden şöyle bir şey söyleyeyim. Kalkın gelin. Bavulunuzu alın. Biz sizi aldırırız havalimanında. Araçla geliyorsanız zaten bir grubumuz var. Araçla gelenlerin arabasına koruz. Yine yalnız gelmezsiniz. Yalnız olmamak için hem kulübe hem de mutluluk ve yalnızlık kampımıza bekleriz. Her şey iyileşmek, güzelleşmek, son nefesimize kadar kendimizi yenilemek adına. Yoksa eğer kendimizi düzeltmezsek bize o ilahi sorular yine bilmediğimiz yerlerden gelir. Hayat yolunda zorlar. Çok güzel bir gün geçirin. Kendinize çok çok iyi bakın. Ben şimdi kampıma hazırlanıyorum. Güzel defterler hazırladım. Onları dağıtacağım. Bakalım günümüz nasıl geçecek? Sevgi ve saygımla inşallah yarın birlikte olmak dileğiyle.